Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgü meyve dilimleri nasıl yapılır onu göstereceğim. İplerim Peria marka Baby Soft. Tığım 2,1 milimetre arkadaşlar. Başlayabiliriz. İlk önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane ipimi doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane doluyorum. 2 2 ipimi topluyorum. Bu sırayı 13 tane olacak şekilde dolduracağız arkadaşlar. Beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi ortasını kapatıyoruz. Burada başlangıçta çektiğimiz zincirle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane tığımı doluyorum ve bu aradan geçiriyorum. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen buradan ilk yaptığım ikili trabzanın üstüne batırıyorum tığımı. Bir tane oraya ikili trabzan yapıyorum ve hemen dibine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine de aynı şekilde. Her sıraya ikişer tane olacak şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Sıranın bitiminde toplam 26 tane ikili trabzanımız olacak. Bu meyve dilimlerini dilerseniz çıt çıt tokalarda, dilerseniz örgü yeleklerde, battaniyelerde dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Taçlara yapıştırabilirsiniz. Silikonla ya da çıt çıtla monte edebilirsiniz arkadaşlar. Yelek ve battaniyelere altından dikişli tutturabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve keyifli. İkinci sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi az önce başlarken çektiğim 3 tane zincirin tepesinden yine tığımı geçiriyorum. Pardon, biraz sık ördüğüm için geçiremedim. Oradan bir ilmek alıp direkt buradan çıkartıyorum. Üçüncü sıraya başlarken tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir tane doluyoruz. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Burada da ilk göze
çift olarak batıyoruz. İkinci sıraya tek batıyoruz. Üçüncü sıraya yine tek çift batıyoruz. Bir tek bir çift yapıyoruz yani arkadaşlar. Dördüncü sıraya tek batıyorum. Beşinci sıraya çift batıyorum. Bakın aynı şekilde. Bu sırayı tamamladığımızda 39 tane ikili trabzanımız olacak. Üçüncü sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Beyaz ipimize başlayacağız. Beyaz tığımı buradan geçiriyorum. Tığımda sarı ilmek varken zincirden geçiriyorum. Bir tane alıyorum. İlmeğimi tutup bir tane zincir atıyorum. Şimdi bu arkada kalan sarı iple beyaz ipi burada birleştirip yürütüyorum arkadaşlar. Burada da iki tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Bir tane tek yaptım. Bir tane çift yaptım. Şimdi tek yapacağım. Şimdi çift yapıyorum. Tek yapıyorum. Arkada kalan sarı ipi kesiyorum. Burayı da kesiyorum. Bu sırayı tek ve çift olarak bir tek bir çift olarak dolduracağız arkadaşlar. Bir tek bir çift.
Bitince ölçüsünü de göstereceğim arkadaşlar. Bitmiş ölçüsü kaç santim oluyor, ona da bakacağız hep birlikte. Bitti arkadaşlar. Az önce başladığım yerden tığımı çıkartıyorum. Bu şekilde bir ilmek çekiyorum. Bir tane zincir atıp tığımı çıkartıyorum ve ipimi kesiyorum. Arkadan ipimizi biraz yürütelim. Potluk yapmasın. Şimdi arkadaşlar bunu katlıyoruz. Başlangıç yerimizi yan tarafa getiriyorum. Arkasında da kötü bir görüntü olmasın. Başlangıç yeri görüyorsunuz biraz karışık oluyor. Eğer böyle gelirse, tersi düzü karışırsa hoş olmaz. Ben yana getiriyorum. Katlıyorum. Sarı ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum öncelikle. Sonra ilk önce buradan tığımı batırıp sabitliyorum. Sonra katlıyorum arkadaşlar. Karşı taraftan da alıyorum tığımı, iki taraflı çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde. Her sıraya sık iğne olacak şekilde arkadaşlar. Bu sırayı dolduruyoruz. Son sıraya geldim arkadaşlar. Son olarak sık iğnemi yapıyorum. Sadece bir zincir çekiyorum. Kesiyorum. Önü bu şekilde, arkası da bu şekilde. Şimdi aradan tığımı geçirip buradaki sık iğneyi, son kalan ipi altından geçiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet temiz. Şimdi buradaki işlemesi nasıl yapılır onu gösterelim. Küçük bir düğüm atıyorum. Küçük olmadı pek. Buradan iğnemi ortadan geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde.
İğnemi buradan çıkartıyorum. Tekrar ortaya batırıyorum. Arada birkaç tane boşluk olacak. Sayalım. 5 tane boşluk bırakıyorum. Tekrar ipimi böyle sıktırıyorum ki boşluk kalmasın. Tekrar yine ortadan geçiriyorum. Tekrar 5 tane kalacak şekilde eşitliği sağlamamız için sayarak yapmamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan da tekrar iğnemi geçiriyorum. Bu taraftan iğnemi çıkartıyorum. Burada düğümleyeceğim. Önü böyle oldu arkadaşlar. Çok şirin oldu bence. Buradan iğnemin ucunu çıkartıp şöyle bir düğüm atalım. İğnemi de böyle aralardan yürüterek biraz ileriye doğru geçirelim arkadaşlar iğnemizi. İpimizi kesince sökülme yapmasın. Evet, arkası bu şekilde, önü de bu şekilde oldu arkadaşlar. Meyve dilimlerimiz hazır. Şimdi bitmiş ölçüsü ne kadar oluyor ona bakalım. Bu ilk yaptığımda 6,5 santim. Şimdi yaptığıma bakıyoruz. Yine 6,5 santim. Karpuz dilimimize bakıyoruz. O da yine 6,5 santim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer daha küçük olmasını isterseniz tığ numaranızı biraz daha küçük kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.